Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz efendim. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyim ve önemli bir dolunaya doğru gidiyoruz. 24 Şubat günü 5 derece Başak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Evet, bu dolunayın bize, dünyamıza, Türkiye'ye etkilerinden bahsedeceğim çünkü önemli bir dolunay. Evet, Başak Burcu'nun 5 derecesinde yaşayacağız. Başak bir temizlik, bir arınma, İş, verimlilik, çalışma burcudur. Ama bu dolunayın özellikle bir yıl öncesine gidersek 20 Şubat 2023 döneminde yaşamımıza giren, bizi biraz daha öne çıkaran, gündemimizi meşgul eden tüm başlangıçlar için önemli olabileceğini söyleyebilirim. O dönemde yaşamımıza giren ya da başlayan bir takım konular, bugüne kadar süren, belki zaman zaman daha öne çıkan durumları bazı sonlanmalara getirecek. O dönemde bir derece balık burcunda bir yeni ay yaşamışız. Şimdi bu dolunay tam onun karşısında 5 derecede gerçekleşiyor. Ve bir tarihimiz daha var arkadaşlar. O da 15 Eylül 2023. O dönemde de yine bir Başak Burcu'nda yeni ay yaşanmış. Yine benzer konuları hayatımızda aktifleştirmiş ya da o dönemde öne çıkan birinci plana gelen konuları da bazı tamamlanmalarını yaşayacağız. Bu dolunayla beraber. O dönemi bir düşünün. Birazcık böyle zihninizi zorlarsanız, yaşamlarınızda ya da gündeminize ilk sıraya yerleşen ya da sizin için önem teşkil eden bir konu var mıydı? Elbette herkes için olmayabilir ama birçoğunuzun olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde Satürn balık burcuna geçmek üzere sınırda. Yani 29 derece Kova'daydı ve hemen ardından balık burcuna geçti. Ve şimdi bu hafta 24 Şubat günü yaşayacağımız dolunay artık Satürn'le birlikte. Özellikle de tabii orada Merkür de var. Balık burcunda güçlü bir stelyum var. Dolayısıyla da Satürn neydi? Önemli bazı sorumlulukları özellikle ya da bazen zorlukları, bazen sağlık sorunu, bazen görev ve sorumlulukların biraz daha bize ağırlığını hissettirdiği dönemler ya da bununla nasıl başa çıkarım gibi bazı mücadeleler gezegeni. İhmallerle de ilgilidir. Eğer ihmal edilmiş mesela bazı durumlar, konular varsa yine o dönemden buraya gelen işte bunların sorumluluğunu artık almalısın gibi bazı zaman zaman üzerimizde baskılar oluşturabilir. Yine önemli bir durum. Neden? Çünkü zodyakta tam orta yerde duran bir burç. İşte karşısında tam bir balık var. Bu arada balık mistik konularla da alakalı olduğu için hani mistik bir arınma, şifalanma. Başak zaten temizlikle ilgili. Saflıkla ilgili. Hani adı da aslında bazı ezoterik astrolojilerden de buradan gelmiş. Biraz sonra önemli notlar var. Onları bahsedeceğim size. Çok her yerde bulabileceğiniz notlar değil. Mistik konular da burada çok öne çıkacak. Mesela arınma dedik, temizlenme dedik, beden şifalanması gibi konularda bu mistik günler, mistik bir enerji akışı içindeyiz. Çünkü Dolunay'ın olduğu günde bir kandil günü, aynı zamanda bir Berat kandili. Dolayısıyla da tam da böyle gününe denk geliyor. İşte Başak da böyle arınmayla ilgili, mistik konularla ilgili dua, meditasyon, ibadet ve aynı zamanda özellikle mesela yoga ile ilgilenen dostlar, çünkü biraz da böyle mitolojide eğer araştırırsanız Başak Burcu'nun özellikle bu derecesi yoga ile şifalanma anlamına da geliyormuş. Şimdi bu konularda biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Astrolojide dekanlar çok önemlidir. Şimdi 5 derece Başak Burcu'ndaki Dolunay'ın dekanı bize şöyle bir bilgi veriyor. Büyük felaketler, kralların ölümü. Şimdi unutmayın, bir yıl önce başlamış bir etki. Aslında böyle şeyler yaşanmış da olabilir. Yaşanacak da olabilir. Önce bu bilgiyi verdim ve sonra devam ediyorum. Mesela burada yine bu da çok önemli aslında. Simyada, mesela simya astrolojisinde Zengule makamı olarak işaret ediliyormuş. Yine sağlığa giriyor burası. Mesela kalça kemikleri, bacaklar, iç bacaklarla çok ilgilendirir diye notlar almışım buraya. Hayaller ve sırları aktif eden bir
yanı var. Aynı zamanda çok uyku verirmiş. Böyle biraz masal duygusu verirmiş. Ve Farsça çıngırak, def, pulu ve zil demekmiş. İran mitolojisinde ise bir Türk kahramanının adıymış sevgili dostlar. Evet, bu bilgileri de verdikten sonra hemen ezoterik anlamdaki kısa bilgilerimi de vereceğim. Bu da önemli. Direkt birebir arınmayla alakalı. Başak arınma. Demek ki hemen buraya bir virgül koyuyorum. Şimdi sağlık dedik değil mi? Diyelim ki bir sağlık sorunu bir yıldır gündeminizde. Burada bir şifalanma. Beden ve ruh temizliği. Bu da çok önemli olacak. Diyelim iş sorunlarınız vardı. Yeteri kadar istikrarlı oldunuz ama karşılık alamadınız veya işle ilgili, verimlilikle ilgili bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Çünkü burada birçok aslında özellikle Başak Balık aksı bunu yaşıyor olabilir. Çünkü Satürn balıkta tam karşı alanda ve bu dolunay tam aslına bakarsanız yine Satürn'e dizilmiş bir dolunay. Ve dolayısıyla da burada eğer böyle bir sorun yaşayan varsa bu kişiye göre değişecektir ama bir takım çalışmalar işte ibadetle, yogayla, inançlarla, fikir ve düşüncelerimizi doğru yönlendirmeyle burada da bir şifa getirir. Çünkü arınma ve saflık ayrıntılara önem vermek anlamında da altını çizdiğim bir notum var. Ve karşısında evet balık olduğu için mistizmle çok ilgili. Dolayısıyla da yoga özellikle burada çok şifalandırıcıymış ve arınmaya çok önem vermeliyiz. Tekrar önemli bir not daha vermek istiyorum. Simya ile ilgili olarak mesela kocaman bir başlık damıtma diye orada adlandırıyor. Yani damıtarak, süzerek, saflaştırma anlamına geliyor. Yani burada bir saflık, burada bir temizlik, burada bir ibadet veya karşılığı her ne olursa olsun sizde böyle bir etkisi var sevgili dostlar. Modern astrolojide ve klasik astrolojide zaten çalışanları, sağlığı, hizmet sektörünü ve sağlıkla ilgili hizmet sektörünü mesela ve tertip, düzen kurma ve emekle ilgili. Yani emek vermek, bereketle çok ilişkilidir bu alanda ve diğer taraftan şöyle de bir durum var. Bunu unutmamak gerekiyor. Başak her zaman sağlığı, temizliği, işte hijyeni ama hayvanlarla da çok alakalıdır. Sokak hayvanları, evcil hayvanlar, onların bakımları, ihtiyaçları, onların sağlığı, onlara gösterilen özen, itina, onların da canlı konuşamayan birer varlık olduklarını hatırlamak. Yine Başak Burcu'yla çok alakalıdır ve bu bir dolunay, bu bir hak, hukuk, ilahi adalet aslında tam adı. İlahi adaletin de tecelli etme durumlarını hayatımıza getireceğini söyleyebilirim. O yüzden özellikle hayvanlara karşı çok daha hassas, onları da kendimiz gibi görerek onların da ihtiyaçlarını özellikle bizimle kurdukları o sessiz varlıkların o enerjisi hayatımızda çok önemli işaretler getirebilir ki işaret diyorum üstüne basa basa hayatımıza gelen şeyler herhangi bir şekilde gelebiliyor ve bunlar önemli işaretlerle geliyor. Herkese farklı ama o kadar sonsuz, o kadar sınırsız ki. Bu bir hayvanla da gelir, bu bir kişiyle de gelir, bu bir kuş tüyüyle de gelebilir. Bu şu anda beni izleyen, tesadüfen denk gelen bir insana belki benim söylediğim herhangi bir sözle, herhangi bir cümleyle de gelebilir. Yani yaşamımıza gelen hiçbir şey boşuna değil sevgili dostlarım. Evet, şimdi biraz Dolunay'ın haritası ile ilgili bilgi vereceğim size. Bu arada Türkiye haritasını aslında etkileyen bir yerde ve parasal konuları, finans konularını, eğitimi, girişimleri. Türkiye haritasında çünkü iç işlerini de ilgilendiriyor. Yani iç işleri ülke gündemine mesela siyaseti çok ilgilendiriyor. Ve bunun yanındaki bazı hızlı gelişmeleri getirebilecek. Hızlı derken böyle şok yaratacak bir şey olarak düşünmeyin ama hani Başak Balık aksı Türkiye için neden önemli? Çünkü bizim MC noktamıza yakın bir yerde şu anda Satürn Güneş'te kavuşuma doğru gidiyor. Ve orada bir tabii ki karşısında bir
önemli bir dolunay. Ve burada bazı gelişmeleri getirebilir. Özellikle yönetimle ilgili. Siyasette meclisi ilgilendiren özellikle yasalar, yasa koyucular devreye girebilir. Mesela sağlık dedik, işte atamalar devreye girecek. Atamalar bu sektörde özellikle atama bekleyen, yerleştirme bekleyen, ister öğrenci olun, isterseniz bu alanda görev yapan birisi olun. Yani sağlık hizmetinin herhangi bir yerinde doktor, hemşire, hizmetli hiç fark etmiyor. Her alanda bence önemli kararlar, adımlar, açıklamalar getirecek bir durumu söz konusu. Ve diğer yandan da Ankara'ya göre çıkartılmış haritada sevgili dostlar Aslan Burcu 0 derece Aslan Burcu yükseliyor. Dolunay haritanın para evinde gerçekleşiyor bu arada. Finansal konuları ve tabii ki karşısı 8. ev. Burada ufak çapta da olsa bir takım krizleri, kayıpları yaşamsal anlamda getirebilme potansiyeli de var hayatımıza veya işte dünya geneline böyle söyleyeyim. Unutmayın dekant olarak önemli bir başlık attım videonun başında. Ve diğer yandan baktığımızda Jüpiter'le özellikle işte ayın çok güzel bir etkileşimi var. Yani Jüpiter'in etkisi çok büyük. Her anlamda şifa olabilecek, bize maddi manevi destek olabilecek, içinden çıkılmayan ya da bizi zorlayan konularda çok daha verimli olabilecek bir süreç. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Juno'yla da bağlantılı bir durum var. Yine ortaklı işler, iş projeleri, özellikle burada çok önemli ama şunu söyleyelim. Şimdi ASC Plüto karşıtlığı var burada. Biliyorsunuz Kova burcunda bir Plütomuz var. Venüs'ümüz var. Mars'ımız var ve kavuşumdalar ve tam olarak ikili ilişkileri, uluslararası konuları, toplumsal konuları önemli şekilde dönüştürecek. Mars biliyorsunuz mücadele ile ilgili ve Plüto orada olduğu için de bizim kendimiz gibi gördüğümüz herhangi bir durum, bir kurum, bir kişi, bir olay her neyse aslında biraz ona dönüşmek gibi düşünebilirsiniz ya da o durumun içinden çıkabilecek farkındalıklar oluşturabilir. Bazı şeylerden vazgeçme, bırakma, direnmek yerine biraz teslim olma dediğimiz durumla işaret ediliyor. Tam MC'ye bir kuzey düğüm yerleşmiş. Tabii ki Şiron'la yan yana arkadaşlar. Ve burası çok önemli. Çünkü biz Nisan ayında bir güneş tutulması yaşayacağız. Ve bu güneş tutulması 19 derece Koç burcunda. MC oraya çok yakın gibi gözüküyor. Yani öyle başlangıçlar, öyle idealler, öyle hedefler kendinize belirleyin ki bir şeylerden vazgeçerken önünüze çok hızlı ani kapılar açılır. Bunu fiziksel olarak veya belki küçük bir işaret olarak demin bahsettiğim gibi hayatınıza getirebilir. Ve burada diğer etki alabilecek mesela 0 derece Aslan yükselende. Dolayısıyla da bu derecede doğum haritasında olan insanlar, kişiler etki alabilirler. Ve mesela MC'ye Koç, dip noktasına Terazi ve tam 7. eve de bir Kova yerleşmiş. Aslında tam bir bağımsızlık. Yani şöyle terazi eşitliği dengeyi yakalamaya çalışıyor. Koç diyor ki biraz değişim lazım. Bir öne çıkalım, yeni bir başlangıç yapalım. Aslan Kova karşıtlığı bize ne diyor? Biraz o da özgürleşmeyi aslında. O da biraz bir geçmişi geride bırakmayı, yeniden önümüze bakmayı işaret ediyor. Aslında Dolunay da tam olarak bunu işaret ettiği için yaşamlarımıza aslında bu bakış açısıyla önemli farkındalıklar katabiliriz. Bu Dolunay birçok hayatı aslında saflaştıracak, temizleştirecek, önümüze yeni kilit noktalar getirecek. Evet sevgili dostlarım, Dolunay'ın genel etkileri bu şekilde. Burç etkilerini ben geçen haftaki haftalık burç yorumlarında yayınladım. Tek tek anlattım. Lütfen izlemeyenler oradan haftalık yorumlardan burcunu izlesin. Şimdi çünkü bu hafta bizim hayatımıza yeni bir gündem geliyor. Yeni bir oluşum geliyor. Yine Dolunay'dan orada da bahsedeceğim aslında. Çünkü mecbur bahsedeceğiz. Etkilerini önümüzdeki yani bu yaşayacağımız yeni haftada yine hissedeceğiz.
Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayan arkadaşlar abone olmayı, yayınları beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve son olarak bir bilgilendirme de yapalım. Astroloji derslerimiz başladı bizim. Ve yeni yeni sınıflar ve sürekli sınıf açıyoruz bu arada. Bunu da bilmenizi istiyorum ve önümüzde şimdi yeni açacağımız sınıf 16 Mart'ta. 16 Mart'ta yeni bir sınıf başlıyor. Az derecede ya da orta derecede, belki de hiç astroloji bilmiyorsunuz, hiç fark etmez. Sınıfımıza bekliyoruz efendim. Ve tabii hemen bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Çünkü benim sınıflarım büyük, öyle 50-60 kişilik, 30 kişilik sınıflar değil. Ben butik anlatırım. Ben birebir kişiye dokunarak anlatırım ve hızlı bir şekilde de öğreneceğiz. Müfredatı görünce zaten şaşıracaksınız. Telefon numarasını buraya bırakıyorum. Eğer ki böyle bir kendinize yenilik katmak istiyorsanız derslerimize bekliyoruz tabii ki. Doğum haritasını merak edenler ya da benim yaşantımda neler oluyor ya neler olacak diyenler de yine aynı numaradan mesaj yazarak kendilerine bir danışmanlık satın alabilirler efendim. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere efendim. İyi günler.